Teknoloji, bilim, yapay zeka gündeminde. Kim bilir neler oldu yine. Timur Akkurt size anlatacak. Sabırlı ol, motoru park edelim güzel bir yere. Manzaraya karşıdan herkese merhaba. Taşlık Koyun'a önce geldim ama sonra oradaki güneşten dolayı daha gölge bir yere kaçtım. Şu arkamda gördüğünüz yer aslında motorla geldiğim yer burasıydı. Ama çekimi yaptığım yer biraz daha farklı. Daha önceki bir bölümü çektiğimiz yer hatırlayanlar olacaktır. Evet, Manzaraya karşının bugünkü gündemi çok yoğun. Uzun bir video olacak. Elimden geldiğince konuları atlamadan gideceğim için de time kodlarını da açıklama kısmına yazmaya çalışacağım. Böylece hangi haberle ilgileniyorsanız direkt o habere geçme şansınız olabilecek bu videoda. Çünkü çok uzun bir video olacak dediğim gibi. Çok fazla gündem maddesi var. Özellikle dün akşam gerçekleşen Google I.O. 2025 etkinliği, yani Google'ın geliştirici konferansında yapılan açıklamalar inanılmazdı. Her şeyden evvel şunu söylemek gerekiyor. Google şu anda yapmak istediği şey, ben hayatınızın tam orta yerine çörekleniyorum. Bunu da Gemini ve ekosistemi üzerinden yapacağım ve her alanda, yani işinizde, evinizde, özel hayatınızda, kişisel asistanınız olarak, ya her şeyinizde ben sizin yanınızda olacağım ve siz benimle birlikte yol alacaksınız dedi. Bu çok önemli bir hareket. Bunu böyle etrafı güzelce çevrilmiş, dört başı mamur derler yani, yapılmış bir şekilde ortaya sunacağını vaat etti. Tabii ki bir sürü uygulama henüz aktif değil. Özellikle ülkemizde aktif değil ama Amerika'da aktif olduğu söyleniyor. Bazı uygulamaların da ilerleyen dönemlerde hayatımıza gireceği söyleniyor. Dolayısıyla Gemini odaklı hayatınızın merkezinde, teknolojinin merkezinde artık yapay zekayı her alanda göreceksiniz ve yardım alacaksınız. İşinizi kolaylaştıracağız gibi bir vaatle 2025'e girdi. Bunun önemi nedir? Apple'ın, Samsung'un, biliyorsunuz burada da onlar da kendi çaplarında bir sürü şey yapıyor. Samsung farklı anlaşmalarla bence daha iyi yol alıyor. Apple Intelligence'da çok geri kaldı. Apple Intelligence kendi ekosistemini ChatGPT ile biraz yapayım diyor. Gemini ile biraz yapayım diyor. Hala kararsız ve stabil değil. Bu arada Haziran'ın başında da, hemen başında da WWDC 2025, yani Apple'ın geliştiriciler konferansı olacak. Orayı da yakından takip ediyor olacağım. Çünkü Google'ın bu atağından sonra gerçekten Apple'ın ne diyeceği çok daha önemli hale geldi. Eğer Apple bu WWDC 2025'te de iyi bir vaatte bulunamazsa, işi somutlaştıramazsa işi gerçekten daha da zorlaşacak. Google aldı yürüdü olacak ki şu anda çok büyük artısı var. Çok farklı alanlarda yeni uygulamalar var. Şöyle listeledim. 15 tane öne çıkan Google I.O. etkinliğinden öne çıkan haberler size topladım. Yani özellikle 15 maddede değerlendireceğim. Arama için yapay zeka modu yayında. Google aramaya eklediği AI mod ile yeni sekmeyle kullanıcıların Gemini destekli bir yapay zeka aracılığıyla daha detaylı etkileşimini ve görsel cevaplar alabileceğini duyurdu. Finans gibi alanlarda grafiklerle desteklenen sorgular alışverişle öneri sistemleriyle birleştirecek ki bu çok önemli. Ticaret bu işin içinde dönmezse biliyorsunuz bu tutmayacaktır. Ticaret bu işe girecek gibi görünüyor ama Amerika'da aktif olacak özellik bu. İleride bize gelecek. İkinci madde Project Starline diye bir şey vardı. Google Beam ismini alacağını söylediler. Bu da çok önemli, çok ilginç. 3D görüntülü görüşme deneyimi sunan Project Starline artık Google Beam adıyla anılacak. HP'nin donanımlarıyla piyasaya çıkarılacağı söyleniyor. Yani HP bilgisayarla birlikte bir işbirliği yapılmış burada. 6 kamerayla donatılan bu özel cihaz görüşme yaptığınız sırada karşınızdakileri 3 boyutlu görmenizi sağlıyor. Yani bayağı böyle enteresan bir deneyim olacak. Deloitte ve Duolingo gibi şirketlerde test etmeye başlamışlar bunu. Geçelim 3 numaralı maddemize. Imagen 4 ve VO3 görsel ve video üretiminde sıçrama yarattı. Örnekler gerçekten enteresan ve korkutucu da bir taraftan, ama bir taraftan da çok renkli bir dünyaya doğru geçiş yapıyoruz. Bütün taşların yıkıldığı, tekrar yapılanacağı döneme giriyoruz. Özellikle video prodüksiyon ve görsel işi yapanların dünyası baştan aşağı değişiyor arkadaşlar. Yani burası Hollywood'un bu anlamda nasıl konumlanacağı ve sistemin nasıl yeniden kurgulanacağı şu anda en çok konuşulan konulardan bir tanesi. Çünkü burada çok büyük kamera üreticileri var. Bu kamera üreticilerinin artık o kadar üretmelerine gerek var mı? Ya da baktığımız zaman stüdyolar var devasa. O stüdyolara ihtiyaç var mı? Tamamen masa başında bir sürü şey çözülebilir hale mi geliyor? Nereden baksanız aslında bu iş başka bir boyuta geçmiş durumda. Ki örnekler onu gösteriyor. Imagen 4 daha yüksek kalitede farklı formatlarda örneğin manzara, kare şeklinde görüntü üretebiliyor.
geliyor. VO3 asıl en büyük gelişmeyi sağlayan eş zamanlı video ve ses üretimi yapmaya başladı. Yani bulunduğu ortama göre sesler ekleyebiliyorsunuz ve artık o sinema filmlerindeki en büyük eksiklik olan o yapay zeka üretimlerindeki ses konusu da bunun içine entegre edilmiş durumda. Dolayısıyla bir Hollywood filmini artık masa başında kodlar, promptlar yazarak, tarif ederek hatta diyeyim, yapabilir hale geleceğiz. Çok önemli bir şey. Yapay zekada bu haftada bununla ilgili çok fazla örnek size göstereceğiz. Osman'la beraber detaylı bir şekilde anlatacağız, onu söyleyelim. 4 numaraya geçiyoruz. Flow, AI destekli film yapımcılığı. Bu da enteresan. Google'ın yeni uygulaması Flow, metin komutları veya görsellerden 8 saniyelik videolar üretecek. Bu klipler sahne bazlı olarak birleştirilebiliyor olacak. Kullanılan modeller Gemini, Imagen ve Veo. Yani yapay zeka artık yalnızca içerik üretmeyecek, hikaye anlatacak. Yani her şeyi mantıklı bir şekilde anlatabilirsiniz. Promptlarla ya da tarif ederek, tasvir ederek kendiniz yapabilirsiniz. 5 numaraya geçiyoruz. Gemini 2.5 Pro Deep Think modu geldi. Deep Think özelliği yapay zekanın karmaşık matematiksel ve mantıksal problemleri çözmeden önce birden fazla hipotezi değerlendirerek akıl yürütme kapasitesini arttırıyor. Şimdilik yalnızca test kullanıcılarına açmışlar. Bir süre sonra size de açacağız dediler. 6 numaraya geçiyoruz. Project Aura. Bu önemli bir şey çünkü burada çok başka rekabetin olduğu bir alan daha önceki ürünlerle ilgili. Android XR ile yeni akıllı gözlük geliyor. Biliyorsunuz ilk akıllı gözlüğü aslında Google yapmıştı. Çok fazla tutmadı. Bir sürü aksaklık oldu. Ondan sonra Apple Vision Pro var. Facebook'un geliştirdiği, Ray-Ban'le birlikte geliştirdikleri akıllı gözlük var. Ve şimdi tekrar Google en son Android XR işletim sistemli cihazıyla bu gözlük dünyasına bambaşka bir boyut getiriyor. Neler yapıyor? Gözlükler sıradan bir güneş gibi gözlüğü gibi görünse de entegre kamera, mikrofon ve geniş görüş alanı ile karma gerçeklik deneyimini sunmayı hedefliyor. Bu da yakın zamanda pek çok yerde göreceğiz örneklerini. Hayatımıza gireceğini garanti edebileceğimiz ürünlerden. Yani ürün haline gelmiş bir şey bu. 7 numaraya geçiyoruz. Project Astra daha proaktif hale geliyor. Telefon kamerasını kullanarak çevrenizi görebilen, Astra artık kullanıcının istemesine gerek kalmadan aksiyon alabiliyor. Yani örneğin bir ev ödevi yapıyorsunuz ve ödevinde yanlış bir şey yaptınız. Diyor ki olmaz. Böyle olmaz mı? Bunu böyle yapman lazımdı diyecek. Ya da hiç sen ona sormayacaksın. O seni seyrediyor olacak. Yanlış gidiyorsun. Yanlış. Bak bu taraftan dene. Buradan çözebileceğim bir sorun gibi yorumlar getirebilecek. Ya da bir başka örnek var. Mesela bir bisikletin zincirini tamir ediyorsunuz. Kamerada yanınızda. O da görüyor diyelim. Sizi de duyuyor aynı zamanda. Yanlış bir şey yaptığınızda ya da kafanız takıldığında bir şeye yapamıyorsunuz. O zaman diyor ki dur ben sana hemen bununla ilgili bir eğitim bulayım. Pat bir PDF getiriyor. Buna bir bak. Bir de şu videoyu izle. Burada nasıl yapıldığını anlatıyor bak diyor. İşte YouTube gücünü de kullanarak büyük bir veriyle bu işi yapabildiği için Gemini fark yaratmış durumda. Bunların hepsi hayatımıza artık neredeyse girecek, bazıları girmiş durumda. Onu net söyleyebilirim. 8 numaraya geçiyoruz. Gemini Google Chrome'a geliyor. 21 Mayıs itibariyle AI Pro ve Ultra kullanıcıları Chrome tarayıcısında Gemini asistanı kullanarak sayfa özetleme, açıklama yapma ve site içinde gezinme gibi görevleri gerçekleştirebilecek. Yakında birden fazla sekmede de aynı anda çalışabilecek. Yani artık böyle 10 sekmeniz açık ve 10 sekmede birden yapay zeka destekli bir konuda araştırma yapıyorsanız o kadar hızlı yapabileceksiniz ki bunu zamandan müthiş tasarruf sağlayacaksınız. Şimdi AI Ultra'lara bu özellik açık demiştik ya, AI Ultra ve AI Pro'lara demiştik. Bu AI Ultra ile ilgili yalnız tabii daha fazla özellik var ama fiyatı biraz fazla. $250 aylık vereceksiniz bunun için. Fakat bu son kullanıcılar için, yani senin benim gibi adamlar için değil aslında. Daha profesyoneller, daha kurumsal yapılar için olan bir özellik bu. Nedir bu? Gemini'nin en üst düzey modellerinde Flow ve Notebook LM gibi araçlara erişim sağlayan bu yeni abonelik aynı zamanda Project Mariner ile kullanıcıların aynı anda 10 görevi birden yapmasını sağlıyor. Yani 10 insan gücünde bir makineden bahsediyoruz. Bu ne getirir? İşte 10 kişilik bir team kurup çalıştıracağınıza bu Project Mariner ile birlikte $250 veriyorsunuz. 10 kişiyi aynı anda çalıştırmış gibi performans sağlıyorsunuz. İşte işsizlik de böyle artıyor. Bu da onun bir somutlaşmış örneği. $250 bölü 10 $25 geliyor kişi başı maliyet gibi düşünün. Ve bütün ay boyunca, hani bu bir saatlik ücretten bahsetmiyorum. 10 numaraya geçiyoruz. Search Live gerçek zamanlı görsel sorgular yapabiliyorsunuz artık. Kameranızın gösterdiği objeler hakkında canlı sohbet etmenize olanak tanıyor bu özellik. AI Mod ve Lens uygulaması içinde erişilebilen bu özellik gerçek dünya ile dijital dünya arasındaki
mesafeyi yok ediyor. Yani artık ne sanal ne gerçek boyut gitti. Arası yok. 11 numaraya geliyoruz. Birazcık daha profesyoneller için Google Stitch AI ve UI tasarımı. Google Stitch kullanıcılara açıklamaları, tel çerçeveler ve çizimlerden yola çıkarak arayüz tasarımları üretebilen yeni bir yapay zeka aracı. Şimdilik Google Labs'te, biliyorsunuz Google Labs aslında Google'ın bir sürü şeyi denediği yer. Orada biraz parlayan, palazlananlar Google Labs'ten çıkıp ürün haline geliyor. Şimdilik Google Labs'te duruyor bu ama ışık var ki bunu lansmanda açıkladılar. 12 numara Google Meet. Bu çok önemli işte. Dün en çok paylaşılan, en insanların ilgisini çeken konu buydu. Gerçek zamanlı sesli çeviri. Yani nedir bu? Şimdi ben Çinli bir iş adamıyla toplantı yapacağım. Bir telefon tasarlatmak istiyorum ama Çince bilmiyorum. İşte o da başka bir dil bilmiyor. Sadece Çince biliyor. Ben Türkçe konuşuyorum. Ona aynı anda real time bu, yani hiçbir bekleme olmuyor. Ben Türkçe konuşuyorum. Karşı taraf bunu Çince duyuyor. Çinli konuşuyor Çince. Ben duyuyorum Türkçe. Yani hiçbir şekilde gecikme olmadan karşılıklı diyalog kuruyoruz. Kavga, dövüş, bir şekilde pazarlık yapıyoruz ama kendi dilimizde. Bu çok büyük bir avantaj. Şimdilik tabii sadece İngilizce ve İspanyolca desteği var ama bu çok para kazanacağı bir şey Google'ın. Dolayısıyla Google bunu oyalayıp sündürmek istemeyecektir. Çok kısa zamanda çok fazla dil desteğiyle birlikte gelecektir ki bütün dünya bunu kullansın. Hem bağlayıcı olsun. Herkes yani ilk abone olduğunda devam etmek ister ya. Burada toplantı işlerinde, ofis işlerinde Google Meet avantajı ele geçirmek istiyor. Bu uygulamayı gerçekten hızlıca da çok dilli desteğe çevirirse bunu başarma şansına şu anda sahip. Gerçekten artık dil engel değil. Dille ilgili sıkıntım var yoksa ben dünyayla deli iş yaparım diyorsanız bahaneniz bitmiştir arkadaşlar. 13 numaraya geçiyoruz. Gmail kişiselleştirilmiş akıllı yanıtlar verebiliyor. Artık sistem gelen kutunuzu ve drive'ınızı tarıyor. Doğal ve bağlama uygun yanıt önerileri sunuyor. Hatta e-postanın tonuna göre de resmiyet seviyesi belirliyor. Yani size laubali bir mail geldiyse siz çok ciddi bir şey yazıyorsunuz. Ya buna değmez öyle yazmaya. Onun gibi sulu sulu yaz sen de gibi öneriler de getirebiliyor. Yani bunu anlayabiliyor. Doğru tonda karşı tarafa cevap vermenizi sağlıyor. 14 numara AI destekli sanal giyim deneme. Bu çok önemli. E-ticarette gerçekten çok iş yapacak bir şey. Çünkü buradaki olay hani böyle boy fotoğrafı koyuyorsunuz ama sizin fiziksel özelliklerinizi çok iyi analiz ediyor. Giydiğiniz bir elbise gerçekten sizin fiziksel özelliklerinize göre nasıl duruyoryu gösteriyor. Buradaki trik bu, fark bu. Yani böyle hani eskiden kağıttan bebekler vardı, böyle üstüne elbise giydirdin lops diye dururdu. Öyle değil. Göbek varsa göbek, göğüsler iri ise iri göğüslü, küçük tahta gibi ise tahta gibi. Yani bu erkek için de söylüyorum, yani kadın için değil sadece, bu sakın yanlış anlamayın. Neticede vücut şeklinize göre o elbisenin, o kıyafetin nasıl sizin üzerinizde durduğunu birebir görüyorsunuz. Yani hani sanki giymişsiniz de, ben de mesela hiç sevmem bir yerde bir şeyler denemeyi. Buradan görüntü tamamsa boy planımızdan oturtup alabileceğiz. Bu da güzel e-ticarete boyut katacak ve satışları arttıracak bir şeydir. Çünkü birçok insan ya şimdi oradan alsam olmaz ya falan diyeceği için bu konuyu kapatmışlar. Onu da söyleyelim. Ve son maddemize geçiyoruz. 15 numara. Chrome ile şifreler otomatik güncellenecek. Artık Google Chrome'da tehlikeye giren şifreleri otomatik olarak tespit edip güçlü şifreler önerecek. Desteklenen sitelerde şifreyi sizin yerinize de değiştirebilecek. Bu 1, 2, 3, 4, 5, 6 yapmış. Çünkü biliyorsunuz en son raporda bile hala en çok kullanılan password 1, 2, 3, 4, 5, 6. Onu değiştirecek, daha güvenli hale getirecek. Siz zaten kendi güvenli bir şekilde Chrome'a giriş yaptığınız için sizin adınıza da bunları yerine tekrar dolduracak. Ayrıca parola kısmından da orada ne şifre olduğunu siz kendinize görüyor olacaksınız. Ama tabii işlem öncesinde bunu yapıyorum, onaylıyorsan diyecek. Kafasına göre de yapıp sürpriz demeyecek. Şimdi genel değerlendirme yapalım. Google I.O. 2025, yani geliştiriciler toplantısı 2025'in nasıl bir resim tablo önümüze koyduğuna bakacak olursak, Google 2025 itibariyle sadece bir yazılım şirketi değil, çok katmanlı bir yapay zeka platform sağlayıcısı kimliğini öne çıkarıyor. Yani artık ben bir yapay zeka şirketiyim. Sadece bir yazılım şirketi değilim. Ben çok daha faydalı işler üreten, çok daha hayatınızın farklı alanında karşınıza çıkacak bir şirketim diyor. Ve bunların hepsinin de yanında sizi güçlü bir şekilde desteklemek için hazırım imajını veriyor. Bu duyurular kullanıcı deneyimini radikal biçimde dönüştürmeye hazırlanırken tabii bayağı, çünkü iş yapış şekillerimiz değişecek, müdahale ediyor aslında Google. Özellikle Apple Vision Pro ve Microsoft Copilot gibi rakip çözümlerde karşı konumunu güçlendiriyor burada. Yani yapay zeka ile ilgili merkeze oturma işini onlardan bir adım daha önce yaptığı için gerçekten burayı sahiplenmek istiyor. Apple çok geri kaldı. Apple Intelligence'ı bir türlü istediği seviyeye getiremedi. Tüketiciler mutsuz, hissedarlar
mutsuz, herkes mutsuz. Şimdi 9 Haziran'da yapılacak WWDC Yazılım Geliştiriciler Toplantısı 2025'te Apple'ın ne diyeceği çok önemli. Çünkü bundan sonraki yol haritası tatmin edecek mi? İnanacağız mı buna? Yoksa ayak mı sürüyecek? Oyalayacak ve göz boyayıcı şeylerle idare mi edecek durumu? Bu çok kritik bir toplantı onlar için. Çünkü Google I.O. öyle bir damgayı vurdu ki bunun altında kalırlarsa işleri gerçekten çok zor. Zaten ChatGPT bir taraftan çok iyi gidiyor. Grok delirmiş şekilde çok iyi gidiyor. Apple'da hala ses yok. Yani şöyle söyleyelim, Anthropic ve ne bileyim Cloud'e bile daha iyi işler yapmaya başladı. Yapay zeka tarafında Apple'dan bir şeyler bekliyoruz. Hadi Microsoft bir taraftan Copilot'la işte ChatGPT işbirlikleriyle bir şeyleri kıvırıyor ama Apple şu anda yarıştan büyük geri kalmış durumda. Sadece bir telefon, tablet, bilgisayar üretmekle bu işin olmayacağını anlaması lazım ki Google'ın yaptığı lansman zaten artık onlar geçti. Bunlar küçük unsurlar benim için diyor. Asıl işin gelişeceği taraf yapay zekanın ekosistemi içerisinde kendinize nasıl bir pozisyon buluyorsunuz siz birey olarak, şirket olarak ve bu şirketlerde kendilerini nasıl konumlandırıyor? Bu büyük resmi görmeniz gerekiyor. Gerçekten çok başka bir döneme girmiş durumdayız. 2025-2024'ten çok daha hızlı geçecek teknoloji, yapay zeka gelişimi anlamında. Çünkü artık bazı şeylerin yapılış şekli komple değişiyor. Yani diyorum ya, Hollywood bitti. Yani dev stüdyolara ihtiyaç yok. Dev ses stüdyolarına ihtiyaç yok. Hatta müzisyenlere neredeyse ihtiyaç kalmayacak. Ama müzisyenler, tabii şunu da yanlış anlamayın. Müzisyenin yapay zekayı kullanarak müzik yapması başka bir kalite getirecek. Ya da bir sinemacının yapay zeka kullanarak video üretmesinin kalitesi başka olacak. Bir amatörün ki başka olacak. Yani orada fark ayrışacak. Yani meslekler aslında yok olmayacak. Yapılış şekilleri değişecek. Ama buna inanan, ayak sürüyenler geri kalacaklar, yok olacaklar. Bunu hep anlatmaya çalışıyorum. Bu meslek grupları için özellikle. Şimdi gelelim manzaraya karşının sizin için derlediğim devasa haber bülteninin devamına. Bu biraz uzun bülten olacak demiştim. Google I.O.'yu toparladık ama dün olan bir şeydi. O yüzden onu en sona eklemiştim. Şimdi tekrar başa dönüyorum. Evet, şimdi geçen hafta en çok Amerika'da konuşulan haberlerden bir tanesi uzaydan gelen tehdit. Takım yıldız uydular diye bir şey var. Bu Elon Musk'ın Starlink'te pıtı 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 attı ya, böyle havai fişek gibi fırlattığı uydular, böyle internete dünyanın etrafında dönerek sürekliliğini sağlamak, internet olmayan yerlere internet götürmek için yaptığı uydular. Aslında bunlara uydu takım yıldızlar deniyor. Bunun bazı sakıncaları var. Starlink'in yaptığı bu çalışmanın bize yanlış ve olumsuz dönüşleri olacak gibi görünüyor. Nedir bunlar? Bazı uydu takım yıldızlarının gökyüzünde bıraktığı metal kalıntılar dünyanın manyetik alanını bozabilecek kadar yoğun olabilir. Yani orada küçük çarpışmalar olur, milyonlarca parça o yörüngeye dağılabilir. Eğer bu tahminler tutarsa bu durum jeomanyetik fırtınalar, iklim anomalileri ve hatta elektrik altyapısında büyük arızalara sebep olur diyor uzmanlar. Burada şunu söylemek lazım. Şu anda dünyanın etrafında yaklaşık 45 ila 60 bin, 50 bin, çok değişiyor. Bazı gizli uydular da var tabii bilemediğimiz ama 45 binden aşağı değil, onu biliyoruz. 45 bin ila 50-55 bin uydu dönüyor. Bu 100 bin olmadan regülasyonları belirleyelim diyor arkadaşlar, diyor bilim insanları. Çünkü bu regülasyonları belirlemezsek bu işin toku çıkacak. O çıkmadan da yani başımıza sarmayalım şu işi. Bir standart getirelim. Bu işin standartları belirlenirse kendimizi koruma şansına sahip oluruz diyorlar. Yani bunlar bir de dünyaya giriş sırasında biliyorsunuz eriyorlar, patlıyorlar, işte yok oluyorlar, yanıyorlar ama bir artık madde kalıyor. En azından gaz olarak bile atmosferde kalıyor. İşte bunların çoğalmasıyla birlikte bayağı uzay çöpümüz tepemizde dönecek ve bunlar bize olumsuz olarak dönecek diyor bilim insanları. Panik olmuş durumda. Şöyle son söz var. Uydu teknolojisi hayat kurtarıyor olabilir ancak dünyanın elektromanyetik sağlığı pahasına mı? Bu sorunun cevabı belki de uzay yarışının hızını değil yönünü belirleyecek diye de bitirmişler haberi. Şimdi yine uzaydayız. Çok güzel bir haber var. Bu gerçekten beni çok etkiledi. Fantastik bir iş. Çin uzayda bir süper beyin geliştiriyor. 2800 yapay zekalı uydu planı başladı. Al 100 bin, hani 50-45 bin diyorduk ya, 2800 tane daha geliyor. Çin uzayda birleşen bir süper bilgisayar ağı kurmayı planlıyor. Bu ilk adımını da attığı Ada Space ismindeki şirket Star Compute programını başlattı. Bu kapsamda 12 yapay zekalı uydu başarıyla yörüngeye gönderildi. Bu sadece bir başlangıç. Hedef binlerce uydudan oluşabilen uzay tabanlı bir süper bilgisayar ağı kurmak istiyorlar. Asıl amaçları bu. Çin'in bu projesi neden önemli? Veri kaybı azalıyor. Uydu verilerinin dünyadaki iletiminde %10'luk bir verim alınırken bu sistemle veriler uzayda işleniyor. Enerji verimliliği çok yüksek çünkü çok basit. Uzaydaki sistemler güneş enerjisi kullanıyorlar. Biliyorsunuz işlemciler çalıştıkça ısı çıkıyor. Bu ısıyı da doğrudan
da boşluğa bırakıyorlar. Yani klimayla soğutmak gibi bir ihtiyaç yok. Zaten soğuk, ısı da çıksa onu da uzaya salıyorsun, gidiyor. Dünyanın atmosferimize de herhangi bir olumsuz etkisi olmuyor. Böylece çok daha verimli bir şekilde kullanılabiliyor. Amerika ve Avrupa'da benzer projeler üzerinde çalıştığı düşünülüyor ama net bir bilgi yok. Çin burada adımını atmış, uyduları fırlatmış. Evet, şimdi gelelim başka bir habere. Mutluluk genetik mi, çevresel mi? Bilim cevabının kişiye özel olduğunu söyledi. Nature Human Behavior'da yayınlanan yeni bir araştırmaya göre mutluluğun sırrı tek bir faktöre bağlı değil. Bireysel farklılıklara dayanıyor. 33 yıla dayanan dev bir veri setiyle yapılan araştırmada mutluluğun kaynağının kişiden kişiye ciddi şekilde değiştiğini gösteriyor. Yani öyle standart bir şeyleri belirlediğinizde bu insan mutlu olacak gibi bir sonuç çıkmıyor. O tamamen o kişinin dünyaya bakış açısı, işte ne bileyim ruh hali, her şey genetik mirasıyla beraber birleştiğinde bambaşka sonuçlar çıkarıyor. Senin çok mutlu olduğun bir şey beni mutsuz edebiliyor. Dolayısıyla bu çok değişik bir kavram. Çok ciddi bir database'le yapılmış bu. 40 bin kişi üzerinde bir araştırma örnekleme yapılmış. 5 ülke kullanılmış. 33 yıllık bir veri biriktirilmiş. Kişilerin özellikleri, tutumları ve zihinsel yapıları içsel etkenler olarak konmuş. Dışsal etkenler olarak da iş, gelir, sağlık, ilişkiler ve ev hali konmuş. Model grupta da bir içsel, 2 dışsal, 3 karma ve 4 belirsiz olarak belirlenmiş. Bilim insanlarının yorumu da şu: her bireyin mutluluk modeli farklı. Toplum genelindeki yaklaşımlar ortalama insanı hedefliyor ama o kişi aslında yok. Öyle biri yok yani. Ortalama insan diye bir şey yok. Tamamen her şey bireysel. Ne anlama geliyor bu? Politikalar bireye özel olmalı. Herkese uyan tek çözüm modeli yok. Bu tabii imkansız da bir şey. Mutluluğun formülü kişisel. Kimine meditasyon iyi geliyor, kimine istikrarlı bir gelir iyi geliyor. Yani bazılar ya para olsun her şey mutluluk abicim. Birisi diyor ki abi ben elleri şöyle yapayım, gökyüzüne bakayım, şükür ya diyor, daha ne olsun diyor. Şimdi bu ikisi de aynı mutluluk seviyesinde belki. Teknolojiyle uyumlu çözümler geliştirmeleri, dijital sağlık uygulamaları, kişiselleştirilmiş terapi ve yapay zeka destekli mutluluk analizlerinin potansiyel çözüm alanları olarak görülmesi gibi bir durum varmış. Evet, durum bu. Şimdi yine TikTok'ta patlayan bir şey var arkadaşlar. Buna uzmanlar dikkat çekiyor. Diyor ki ya burada diyor Hababam diyor dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu gibi bir videolar üretilmeye başladı seri olarak. İnsanlar da tabii bunu görüp birbirlerine atmaya başladılar otomatikman. Bu neyi göstermiş? Diyorlar ki şeyde kesinlikle dikkat eksikliği ve hiperaktivitede bir artış mı var acaba diye bir şey çıkıyor ortaya. Fakat burada gerçek sonradan ortaya çıkıyor. Yani son yıllarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite artmadı aslında. Farkındalık arttı. Birçok insan TikTok'taki videoları izleyerek bende de bunlar var diyerek doğru bir şekilde kendilerine teşhisler koydu bir anlamda, ama bir anlamda da abuk subuk videoların hepsi doğru söylemiyor tabii ki. Bir acayip bilgi çorbası ve çöplüğüne dönüştü ortalık. Herkes bende ADHD var, yok dikkat eksikliği var, hiperaktivite bozukluğum var benim. Kendi kendilerine teşhisler koymaya başladılar. Ama bir farkındalık yarattığı kesin TikTok'un. Uzmanlar da bunu söylüyor. TikTok ADHD trendi yanlış bilgiyle birlikte farkındalığı arttırdı demişler. Tanı artışı çocukluktan beri teşhis edilmemiş yetişkinlerde yoğun olarak görülüyor. Yani aslında farkında olmadan bu ADHD veya hiperaktivite bozukluğu var bizde ama bilmiyorduk. Yani eskiden bilmediğimiz ya da bunun testini bile yapmadığımız için neticede özel bir durumumuz olduğunu farkında değildik. Sadece onu öğrendik. O yüzden bir sürü vaka var. Yani bir anda bulaşıcı bir hastalık gibi yayılmamış. Enteresan bir detay var. Cinsiyet eşitsizliğiyle ilgili. Kadınlarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu uzun süre göz ardı edilmiş. Şimdi telafi sürecindeyiz diyor. Yani kadınları özel olarak bu konuda araştırmamışlar bilim insanları. O da onların ayıbı. Onun telafi sürecinde olduklarını söylüyorlar. Klinik gerçeklik, teşhis süreci zor, uzun ve pahalı. Sosyal medya ile tanı almak imkansız. Arkadaşlar bunun da dikkatini çekelim. Bu belli bir yaştan sonra da bazı şeyleri düzeltmek biraz pahalıya patlıyor her anlamda. Araştırma ise 2025'teki çalışma dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tanısı salgın değil, gecikmiş teşhis patlaması diyor. Yani sonradan biz bu şeyde TikTok'un da bir şeye faydalı olduğunu ilk kez görüyorum. Gördüğümüz şey teşhis patlaması değil, sadece geç öğrendiğimiz bir şeyden dolayı herkesin daha bilinçlenmesi gibi bir sonuç çıkıyor.
dikkat eksenindeki yeni gerçeklik şu: tanı artışı farkındalık artışıdır. Yanlış bilgi sorundur ama suskunluk daha tehlikeliydi. Yani bilmemek, bunun üzerine gitmemek daha tehlikeliydi. En azından şimdi ne olduğunu biliyor ya da şüpheleniyor artık insanlar. Politikalar sosyal medyadaki damgalamaya değil, bilimsel rehberliğe dayanmalı diyoruz. Burada da en önemlilerden bir tanesi de bu. Manzaraya karşı devam ediyor. Gördüğünüz gibi uzun olacağını söylemiştim. Daha yarısına bile gelmedik programın. Ona göre bir çay kahve alın. Videoyu beğenin, paylaşın, yorum yapın. Hype'la da videoyu desteklerseniz çok sevinirim. 3 kere ücretsiz Hype hakkınız var. Bu video için mesela bunu kullanabilirsiniz. Bunu mobilde telefon kullananlar yorumları sola doğru kaydırırsa Hype düğmesi çıkacak. Basarsanız bedavadan Hype etmiş olursunuz. Hype nedir? Bu videonun daha çok insana önerilmesini sağlayacak bir detay. Haberlerimize devam ediyoruz. Bu Amerika'da çok ciddi bir tartışma çıktı ve mahkemeye de taşındı. Bu sen kullanmazsan ama ben kullanırım diyen profesörler öğrencilerle kapışıyorlar. ChatGPT'yi kullanan profesörler çocuklara kullanmayın diyor ama çocuklar kullanırsa onlara ceza veriyor ya da onların ödevlerini geçersiz sayıyorlardı. Şimdi bununla ilgili Amerika'da üniversite kampüslerinde yapay zeka ikiyüzlülüğü tartışılıyor. Profesörler ChatGPT gibi üretken yapay zeka araçlarıyla ders materyalleri oluşturması, öğrencilerin ise bu araçları kullanmasının yasaklanması adil olmayan bir ikili standart oluşturduğu gerekçesiyle eleştiriliyor. Bazı akıllı öğrenciler de bizim verdiğimiz parayı sokağa atmak istemiyorum, ben ChatGPT'den bunu kendi kendime de yapabilirdim. Profesör burada bir katkısı yok. Ben size binlerce dolar para verdim, verin geri paramızı diyenler var. Northeastern Üniversitesi'nde öğrenci Ella Stapleton ChatGPT ile hazırlanmış materyalleri tespit ediyor, şikayet ediyor ve ücret iadesi talep ediyor. Helal olsun öğrenci tepkisi olarak, gayet güzel bir tepki. Akademik olarak da şöyle bir sıkıntı var. Öğrenciler şunu söylüyor: yapay zeka bizi değerlendiriyor ama bizi eğitmiyor diyerek şikayetlerini online platforma taşıdılar. Eğitmenlerin savunması da şu: profesörler yapay zeka araçlarının zamanından tasarruf sağladığını, daha kaliteli eğitim sunduklarını söylüyor. Çocuklar da kullansınlar, onlar da zamandan kazansınlar. Niye öyle adil değilsiniz? Ben de çocuklara katılıyorum şahsen. Üniversitede yapay zeka kullanımı ne durumda? Son bir yılda Amerika'da %18'den %35'e çıktı. Akademisyenlerin oranı neredeyse 2 katına çıktı yapay zeka kullanımında. Bu çok ciddi rakam. Yapay zeka sohbet robotları yayılmaya devam ediyor. OpenAI ve Anthropic gibi firmalar üniversitelere özel versiyonlar biliyorsunuz sundular. Hem ücretsiz kullanım veriyorlar hem de daha farklı özelliklere büründürülmüş versiyonlarını veriyorlar. Yapay zeka ile geri bildirim. Bazı eğitmenler ChatGPT'den öğrencilere nazikçe yorum yapmasını istiyor. Eleştiriler ne diyor? İkiyüzlülük hissi. Öğrenciler kendilerinin cezalandırıldığını ama profesörlerin araçları kullandığı bir sistemde adaletsizlik olduğunu düşünüyorlar. Ödevimi insan değil, algoritma değerlendirmiş hissi yaygın. Profesörlerin yapay zekayı nasıl ve ne zaman kullandığını açıkça belirtmesi gerekiyor. İşte en büyük sorun bu, şeffaflık diyoruz. Bunun düzeltilmesi gerekiyor. Bence güzel bir tartışma bu. Bizim ülkemizde de ne durumda? Ya işte bizde hiçbir şey tartışılmıyor. En büyük sıkıntı bu aslında. Yani duymuyoruz bile de tartışacaksak da pataküteye dönüşüyor. Tartışma kapanıyor. Şimdi yeni bir habere geliyoruz. Bu haber bizi şu anda ilgilendirmiyor ama büyük resmi gördüğünüzde zamanında bizi de ilgilendireceğini, ucunun bize mutlaka dokunacağını da anlayabilirsiniz. Veri merkezleri elektrik şebekesine ciddi bir şekilde yükleniyor. Faturaları da halkın cebine yansıtabiliyor diye bir tartışma var. Amerika bunu tartışıyor şu anda. Yapay zeka ve dijitalleşmenin arkasındaki motor olan veri merkezleri Amerika'daki elektrik şebekelerini zorlamaya başladı. Ancak bu büyük enerji kullanıcıların altyapı ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan milyonlarca dolarlık yatırımların maliyetlerini bireylerin ve küçük işletmelerin üstlenmesi gibi bir durum var. Yani altyapımız yetmiyor, yatırım yapacağız. O yüzden size zam yapacağız dediği için insanlara, ulan diyor ben diyor aynı elektriği kullanıyorum, hiçbir şey yok ki. Halbuki o veri merkezi için daha çok büyük bir altyapı yapması gerekiyor. Elektrik üretmek için daha çok yatırım yapması gerekiyor. Bunu da son kullanıcıya bir yansıtma ihtimalinden bahsediliyor. 4 yıl içerisinde %15'lik bir artış bekleniyor. Özellikle veri merkezleri ve fabrikalardan kaynaklı bir artış sebebi bu. Amerika'da ortalama aylık fatura $164. 5 yılda artı $30 daha biner buna diyorlar. Yani kısacası bu veri merkezleri işi gitsinler, diyorlar ki siz o paraya, o yatırımı yapıyorsanız veri kim kullanıyorsa daha çok parayı ondan alın, bize dokunmayın diye. Halk bunu tartışıyor Amerika'da şu anda. Aynı şeyleri biz de
günümüzde de bence duymamız gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi bu yapay zekayı çok fazla gündem maddesi olarak tabii ki görüyorsunuz. Yapay zekada bu haftada da daha tartışıyoruz ama orada daha maddeler üzerinden kısa kısa gidiyoruz Osman'la beraber. Benimki biraz daha derinlemesine ve toplumsal etkiler üzerine genellikle olduğu için burada da ayrıca başka bir boyutuyla size sunuyorum. Grok'ta bir kodu değiştirdi bir çalışan ve bu kod değişimi Elon Musk'ın chatbotu Grok'u Güney Afrika siyasetine salçalanırken buldu. Bir de insanları yanlış yönlendirme ve birazcık da aslında tehlikeli çizgilerde dolaşmasına sebep oldu. Elon Musk'ın yapay zeka şirketi XAI'daki chatbot Grok çok alakasız sorulara alakasız cevaplar vermeye başlamış. Bu nasıl oldu diye baktıklarında da bir çalışanın gizlice bir kodu değiştirdiğini ve bu kodu değiştirdikten sonra da Grok'un aslında böyle değişik saçmaladığını ve çok tehlikeli çizgiye geçtiğini görüyoruz. Güney Afrika'daki beyaz soykırımı iddialarını eklemeye başlamış cevaplarına. Yani kafasına göre alakasız bir şey söylüyorsun ama bu beyaz soykırımı konusunda ne düşünüyorsun birader falan deyip böyle farklı toplara girmeye başlamış. Bu kodun yetkisiz bir şekilde değiştirildiğini ve bunun sonucunda bunların olduğunu tespit etmişler. Ama burada da tabii şöyle bir şey var. İç politikalar ve denetim protokolleri atlandığı için bunun tekrar güncellenmesi gerektiği düşünülüyor. Yani öyle kodu da herkes de girip de değiştiremesin kardeşim. Yani neticede dünyanın akışını bozacak şeyler yapabilirsin. Toplumu ayaklandırabilirsin. Saçma sapan şeyler yapabilirsin. Dolayısıyla mesela bir çalışan iki kod yazar, belli bir siyasi görüşü push etmeye başlar sana sürekli. Ya da bir dini pompalamaya başlar. Dolayısıyla bu işler sakat işler. Oradaki güvenliklerin had safhaya çıkartılması gerektiğini ve belki farklı da onay mekanizmaları sonrası sisteme yansıtılması gerekecek. Çünkü bu iş, kod denetimi işi çok tehlikeli boyutlara gelebilir. Şimdi demin biliyorsunuz Amerika'daki bu yapay zeka veri merkezleri ve enerji ihtiyacından bahsetmiştik. Google'da yapay zeka açığını nükleerle doyurmak istiyor. 3 yeni santral kuruyor. Nükleer santral kuruyor. Element Power'la yapılan anlaşma ileri nükleer enerji teknolojilerini içeriyor ve yapay zekanın sürdürülebilirliği için nükleer dönüşüme işaret ediyor. Yani nükleer enerji şu anda bizim işimizi çözebilecek tek kaynak gibi bakılıyor. Yani öyle kömür yaksınlar falan demişti Trump, hatırlarsanız. Kömürle bu iş çözülecek gibi değil. Çok fazla artıyor. Deminki haberde de size bunun detaylarını vermiştim. O yüzden bunu uzun uzadıya geçmiyorum ama yani Google dünkü lansmanından sonra da zaten neden 3 tane nükleer santrale ihtiyaç olduğunu gayet net anlaşılıyor. Bu sadece Google'ın ihtiyacı olan, yani bu nükleer santralleri kuruyor halkımız kullansın değil, ben kullanacağım deyip bütün enerjiyi de kendine çekecek. Düşünün nasıl bir altyapı ihtiyacı yaratıyor ki böyle bir yatırıma gidiyor ki, yani bir teknoloji şirketi şu anda nükleer santral kuruyor. Yani bizim ülkemizde yeni yapılıyor bir şeyler, o da nasıl yapıldığı konusu tartışılıyor hala. Evet, şimdi bakın bu güzel bir haber var sırada. Bir nefeslenelim, birazcık daha farklı bir alana gidelim. Sanat ve yaratıcılık yalnızca güzel değil, aynı zamanda yaşamsal bir altyapıdır. Amerika'da artan yalnızlık, kutuplaşma ve ekonomik güvensizlik ortamı bazılarının sandığı gibi yalnızca büyük teknoloji ya da kamu politikalarından değil. Laura Laibel'ın 13 Mayıs 2025 tarihli bir analizi yaratıcılığı sosyal altyapı olarak ele alıyor ve toplumsal yeniden bağlanmanın anahtarı olarak sanatçıların rolünü vurguluyor. Sanatçılar gerçekten toplum için çok önemli. Onların bakış açıları, onların hayal güçleri bizim hayatımızın kalitesini arttırıyor ya da kalitesini yoksa da yerlere düşürüyor. Komple bir kalitenin yükselmesi demek sanatçıların bol olması ve onların fikirlerini de özgürce söyleyebilmesi demek. Şimdi şöyle bir şey var. Neden sanat önemli? Neden şimdi diye bir maddemiz var. Yalnızlık dünyada artan bir trend. Yani herkes yalnızlaşıyor. Herkes kendi dünyasının içerisinde hapsolmaya başlıyor. Sanatla katılım sosyal bağlılığı %40 arttırıyormuş. Kutuplaşma ortak anlatılar için sanatçı öncülüğünde köprü projeler oluşturuyormuş. Sanat merkezli kamusal alanlar mikroekonomileri canlandırıyor. Mesela bir mahallede bir sanat galerisi varsa, oraya bir trafik oluyorsa oradaki ekonomi canlanıyor. Ya da bir işte ne bileyim sergi açıldığında orada o mahallede daha bir hareket olmaya başlıyor. Basit en ufaktan başlayıp, mikrodan başlayıp makroya doğru büyüterek bu sanat işini her alanda yaymak lazım. Şöyle de bir şey vardı mesela, Berlin çok büyük
büyük yatırım yaptı Almanya. Berlin'e dedi ki bütün dünyanın sanatçıları gelin arkadaş, ben size de oturum vereceğim, işte imkanlar vereceğim. Siz yeter ki sanatınızı benim şehrimde yapın. Berlin bir sanat şehridir dedi ve bütün dünyadan çok iyi sanatçıları, genç sanatçıları ülkesine toplamaya başladı. Niye bu yatırımı yapıyor zannediyorsunuz? Hani çok mu seviyor sanatı? Hayır, sanatın katkısı bir ülkeye o kadar büyük ki. Dolayısıyla ülkelerde bunu yapıyor. Paris keza öyle. Büyük yatırım yapar sanatçıya. Dolayısıyla bizim de bu konuda kendimize dersler çıkarmamız lazım. Biz de böyle ucube deyip geçmememiz lazım bir sürü şeyi. Günlük yaratıcılığı teşvik, kültürel etkinliklere tanıtım, izolasyonu azaltıyor. Bu sosyal izolasyondan kurtulmak hakikaten sanatla mümkün. Örnek sanatçılar için garantili gelir programı, gönüllülük, yerel yatırım artışı. İşte demin bahsettiğim Berlin'in yaptığı, Almanya'nın yaptığı iş. Yaratıcı topluluk merkezleri kurmak önemli. Mahallelerde sanat ve kültür için çok işlevli alanlar açmalısınız. Yani bu küçük belediyelere düşüyor burada işler. O belediyeler insanların sanatla haşır neşir olabileceği yerler yapmalı. Artı orada bile sosyalleşiyorsunuz. Yani gittiğinizde bir şeyin eğitimini alıyorsunuz. Farklı arkadaşlar, sizin gibi düşünen insanlarla tanışıyorsunuz. Dolayısıyla bu izolasyondan kurtulmak için sanata yatırım yapın, sosyal altyapıya yatırım yapmış olursunuz diyorlar. Zabel sadece sanat fonlarının değil, sağlık, eğitim, ekonomi politikalarında kültürle entegre edilmesi gerektiğini savunuyor. Hayırseverler, politikacılar ve hareket liderleri için de bir zorunluluk değil, aynı zamanda bir fırsat olduğunu düşünüyor bu alanın. Yani gerçekten bu konuda sanat izolasyonu kaldırıyor ve aynı zamanda da kalkındırıyor. Şimdi Amerika'da çok fazla bir anda popüler olmuş bir tip var arkadaşlar. 29 yaşındaki Oliver Whitgier, Oregon'dan Hawaii'ye tek başına bir kediyle yelken açarak TikTok ve Instagram'da 1 milyon aşkın takipçiye ulaşan bir sosyal medya fenomenine dönüştü. Peki bu hikayede insanları ne etkiledi? İşini bırakıyor, kafayı diyor ki yeter artık ya, nalet olsun. Kedimi de alacağım, bir de tekne aldım bütün paramla da. Ben buradan Hawaii'ye gidiyorum diye yola çıkıyor ve Instagram ve TikTok'tan da canlı yayınlar yapıyor. Buradaki trik ne? Yani neden bu patladı? Neden bu fenomen oldu? Şimdi birazcık bunun araştırması var. 150 bin dolar maaşı var yıllık ve tükenmişlik ve anlamsızlık hissine bir anda giriyor. Boyun rahatsızlığı sonrası hayatı sorgulamaya başlıyor. Kedisi Phoenix ile birlikte yola çıkma kararı alıyor. 50 bin dolarlık bir tekne artı YouTube'dan öğrenilen yelken bilgisiyle bunu yapıyor. Sosyal medyada paylaştığı şeyler dalgaları gösteriyor, bir şeyleri tahmin ediyor, gün batımı ve ilham verici konuşmalar yapmaya başlıyor. Ve bu bir anda insanları tutuyor. Çok enteresan bir şekilde. Şunu araştırmışlar. Biz bu adamı neden takip ediyoruz? Neden bu kadar böyle düştük biz buna demişler. Sadece geçinmek için değil, gerçekten yaşamak isteyenler için bu çıkış haritası gibi görünüyor. Yıllık 150 bin dolar maaşı olan takım elbiseli yöneticilikten okyanusta konserve yemekle yetinen ama özgür bir hayata geçiş Whittier'ın öyküsü. Çıkış arayan Z kuşağı ve Y kuşağına hitap eden bu modern bir Robinson Crusoe anlatısı gibi. İlham verici ama temkinli olmak lazım diyor uzmanlar. Çünkü sahil güvenlikte böyle bilmeden de YouTube'da öğrendiğin bilgiyle de tekneye açılamazsın diyor yani. Bu enteresan bir şey. Yani gerçekten insanlar o kadar sıkılmış ve bunalmış durumda ki bunu kırıp çıkan insan. Truman Show diye bir film vardı. Seyretmiş olanlarınız vardır elbette. O duvarları yırtıp o stüdyodan çıkmaya çalışır. İşte aslında herkes Truman Show'u yaşıyor şu anda ve buradan çıkıyor. Bu programın aslında amacı da o. Manzaraya karşı dediğim şey bu. Sizi birazcık kafanızı açmak, farklı bir atmosferde, ambiyansta size bir şeyler anlatabilmek benim de hem keyfim hem de misyonum diyeyim. Çünkü insanlara bir şeyleri aktarabilmek çok değerli. Hele şu zamanda. Elimden geldiğince de size bunu yapıyorum. Birazcık kırın zincirlerinizi diyeceğim ama bu kontrollü bir cümle olmalı. Hani böyle bırak işi gücü gel datçıya demiyorum yani kimseye. Elbette herkes işinin gücünde olmalı ama birazcık da bunalmış durumdayız. Şimdi bununla ilgili yine yalnızlıkla alakalı sorunlar devam ediyor. Bilim insanları da bunları hepsini araştırıyor ve yapay zeka ile birlikte değişen dünyanın detaylarına iniyor. Yapay zeka ve yalnızlık diye bir başlığımız var. Gerçek sevgiyi bulamayan Çinli gençler çareyi yapay zeka partnerlerde arıyor. Çin'de gençler arkadaşlık ve romantik ilişkilerde yapay zeka sohbet botlarına yöneliyor. DeepSeek gibi uygulamalar milyonlarca kullanıcıya duygusal yoldaşlık sunuyor ama bu dijital teselli ülkenin derin yalnızlık krizine ve doğum oranının düşmesine de çare olamıyor. Şimdi zaten yalnızlaştıkça da doğum kısmı da güme gidiyor.
gidiyor. Hiç kimse artık böyle bir partner, gerçekten fiziksel bir partner aramıyor kendine. Bilim insanları da buna yoğunlaşmış durumda. Evlilik kayıtları 2014 yılında 13 milyonken 2024 yılında 6,1 milyona düşmüş. Yani tarihi bir düşüş yaşamış. Sosyalleşme süresi günde 18 dakika, internet kullanımı ise 5,5 saat. Yani burada çok ciddi bir boyut var. Kullanıcı deneyimlerinden bahsediyor. Bayan Zong diye birisi mükemmel erkek arkadaş olarak Zio Ting'i yarattı. Bayan Xiaoyi eşinden sıkıldığı için yapay zeka bakanıyla gün boyu sohbet ediyormuş. Bay Zio da gerçek sevgiliden ucuz ve sorunsuz diyerek AI kız arkadaşla çıktığını söylemiş. Ya bu çok tehlikeli bir şey arkadaşlar, ben onu söyleyeyim size. Bu gelişme bizi tamamen insanlığımızdan çıkartır ama bir taraftan da insanlara da iyi geliyor. O da tartışmasız. Ama bunun nasıl bir dengede bulunacağı riskler var yani. Şöyle bir şey, zayıflayan duygusal bağlar, gerçek insan ilişkilerinde çözülme riski, dijital izolasyon, teknoloji sosyalleşmenin yerini tamamen alıyor. Demografik çöküş, Çin'de doğurganlık oranı 1,0. Dünyanın en düşüklerinden birisi biliyorsunuz. Hoş, nüfusları çok ama ilerisi için bunu düşünüyorlar. Devlet tepkisi de yapay zeka ilişkilerinin kültürel ve politik etkilerinin izlendiğini söylemiş. Yapay zekanın müzik yapması da biliyorsunuz tartışma konusu. Hatta pazar akşamları biz de Çağatay'la birlikte Suno'yla canlı müzik yapıyoruz. Müzik yapmasını sağlıyoruz yapay zekanın. Sözlerini, sizin yazdığınız şarkıları, türlerini de belirleyip yapıyoruz. Şimdi İngiltere'de bir tartışma var. İngiltere'nin yapay zeka planlarına karşı yaratıcı dünyadan sert tepki geldi. Elton John bu anlamda bu bir suçtur diyor. Efsanevi müzisyen Elton John, İngiltere hükümetinin yapay zeka geliştiren şirketlere telif hakkıyla korunan eserleri tazminatsız kullanma izni vermeyi tartışmasını hırsızlık olarak nitelendirdi. İngiltere'nin amacı ne? İngiltere bir yapay zekada süper güç olmak istiyor. Teklif, yapay zeka şirketleri yasal erişimleri olan tüm içerikler üzerinde eğitim yapabilecek. Yani baktığınızda İngiltere bu anlamda diyor ki bir havuz yaratalım. Burada sisteme, yapay zekayı eğitmeye faydası olsun ve biz bu anlamda otorite olalım diyor. Ama sanatçılar da diyor ki öyle bedavadan her şeyimizi alıp bizim eserlerimizle eğitilmiş bir şeyin karşımıza rakip olarak gelmesini istemiyoruz. Üstelik biz bunu istemememiz halinde de İngiltere hükümeti yapmaya kalkarsa da bunu bir suç olarak nitelendiriyor. Farklı sanatçılar da var. Ed Sheeran da mesela bunlardan bir tanesi. O da Elton John'u destekliyor. Gerçekten müzik tarafı, müzik endüstrisi bitme noktasına geldi. Bu konuda da bakalım nasıl bir gelişme olacak ilerleyen dönemde. Evet, daha haberler vardı ama süre gerçekten çok uzadığı için artık toparlamak istiyorum. Manzaraya Karşı'nın bu haftaki bölümünü burada bitiriyorum. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Önümüzdeki hafta yeni bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.